Ben Sancaran. Ailemin intikamı için çıktığım bu yolda kölelikten başlayarak turnuvacılığa, oradan da paralı askerliğe kadar birçok iş yaparak şanımı büyütmüş ve en sonunda Karahanlı adıyla kendi devletimi kurmuştum. Kendi devletimi kurduktan sonra ordumla önce Gürcistan Krallığı'nı yıkarak ailemin intikamını aldım. Ve sonrasında Roma İmparatorluğu ile savaşarak Roma'yı Anadolu'dan attım ve Anadolu tamamen bir Türk yurdu haline geldi. Şimdiki amacım ise devleti genişleterek önce Rumeli'ye çıkmak ve oradan da önce kutsal toprak İstanbul'u, sonra da Kudüs'ü fethederek Türkleri dünyanın hakimi yapmak. Neden Bay Anderson? Neden? Niye inat ediyorsun? Çünkü bu benim seçimim. Matrix bir sistemdir Neo. En son hatırlarsanız Tarsus ile Sis Kalesi'ni ele geçirmiştik. Ve bu kuşatmalarla beraber asker sayım 52'ye kadar düşmüştü. Şu anda vekillik becerim 272. Yani buradan 68 birlik büyüklüğü kazanıyoruz. Ve bu yüzden asker taşıma kapasitem de 373. O yüzden Roma ile tekrardan savaşmadan önce asker toplamam lazım. Yapma ya. Tabi sadece ben değil, yoldaşlarım da 200'er asker taşıyabiliyor şu an. Ve toplamda 5 yoldaştan 1000, bende de 400'e yakın asker var desek 1400 yapar. 40 yapar. En son hatırlarsanız İznik şehrini de ele geçirmiştik ve kentin şu an bir valisi yok. O yüzden buraya bir vali atamayı düşünüyorum. Şehrin medeniyeti Greko-Roman, yani Yunan ve Roma galiba. Yok lan, böyle bir şey sallamış. Böyle bir gezgin buldum, Greko-Roman medeniyetinde kendisi ve mühendisliği falan iyi, vekili falan da var, cazibe de var. Var da var yani. Oh! Bayağı bir buff veriyor, güzel. Bunu koyacağız. Yani Anadolu'yu Türkleştirelim dedik ama valimiz Türk değil. Neyse, olur o kadar herhalde, eskiden de böyleymiş değil mi? Bilenler yazsın aşağı. Böylece valiyi atadıktan sonra başladım Anadolu'da asker toplamaya. Böylece 367 asker toplayarak birlik sınırıma ulaştım. Ülkenin 6600 gücü var. Şimdi savaşmaya başlamadan önce biraz daha krallığı güçlendirmek istiyorum. Ve elimde 1 milyona yakın para var. Bu parayla çekebildiğim klanları alacağım. Özellikle gördüğünüz gibi Anadolu Selçuklu Devleti bayağı bir küçüldü. Burada boşta olan klanlar olabilir. Öncelikle bunları yanıma çekmeye çalışacağım. Şimdi Anadolu Selçuklu'dan Şaburidze adlı klanı ikna etmeyi başardım. Bayrakları da hipnoz ediciymiş. Ve klan 95.000 dinar karşılığında bana katılmayı kabul ediyor. Fakat biz bunlara dinar vermeyeceğiz. Onun yerine bira vereceğiz. Dur! Amına koyayım, donumu da vereceğim, al. Ve evet, bayağı bir eşya vererek onu ikna etmeyi başardım. Fark ettiyseniz artık kral gibi duruyoruz. Vay. Bir tek tacımız eksik. Onda da eski Kağanlarda galiba tacı olmuyordu zaten. Ve Anadolu Selçuklu'da şu an Osmanlı'nın kurucu klanı olan Kayıboyu var. Ve heriflerin 0 klan gücü, 0'da tımarı var. Liderleri de Kızılboğa. Valla Osmanlı'nın kurucu klanını alırsak iyi olur. Fakat Kızılboğa şu an Kumanlar tarafından tutsak alınmış. Şimdi Kayıboyu'nu almak için Kızılboğa'yı kaçırmam lazım. Çünkü şu an onunla konuşamıyorum. Ve araştırmam sonucu Kızılboğa'nın şu an Sinop'ta tutsak olduğunu öğrendim. O yüzden hem Kayı klanıyla ilişkimi geliştirmek hem de sonrasında onları ülkeme katmak için Kızılboğa'yı kaçıracağım. Evet, maalesef oyunumuz çöktü. Şimdi bir daha deneyeceğim. Hadi bismillah. Konuşursam çok ağır konuşurum. Evet, maalesef ki Kızılboğa'yı kurtarma operasyonumuz Tailworth sağ olsun başarısız oldu. O yüzden mecburen serbest kalmasını bekleyeceğiz. Ve ben de o sırada diğer klanlara bakacağım. Ve Bizans'a saldırmadan önce alabildiğim kadar klan alacağım. Ne varsa alacağız. Kumanların vasalı olan bir Türk klanını ikna etmeye başardım. Anladım abi. Yani klanın 200 gücü var. Klan kademesi 3. Bu kadar para edeceğini düşünmüyorum, o yüzden vermeyeceğim. A few moments later. Şimdi bir Fransız klanını ikna etmeye başardım. Bu da çok istiyor ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Veriyorum parayı. Evet, Kayıboyu'nu almayı beklemeyeceğim. Zaten güçleri de yok çok şu an. Onun yerine böyle bir klanı aldım. Son anlaşmalarla da beraber 12 tane klanımız oldu. Ve devletin gücü 7300'lere kadar çıktı ki daha artacaktır bu. Romalıları yakalıyoruz yavaş yavaş. Acılara yürüyor, Fakat Roma'ya saldırmadan önce Anadolu'da daha büyük bir siyasi birlik sağlamak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi Anadolu Selçuklu'nun durumu bayağı kötü. Ve kendileri inanılmaz güçsüz. Aynı zamanda da Kumanlarla savaştılar. O yüzden gerek olmadıkça saldırmak istemiyordum. Fakat önce Anadolu'da arkamızı sağlama almalıyız. Ki zaten Lordlardan da güçlü bir destek var savaş açmaya. O yüzden teklifi götürüp Anadolu Selçuklu'ya savaş ilan ediyorum. 1300 kişilik bir ordu kurdum ve çok fazla klanımız olduğu için daha başka lordlar da ordu kurabilir. Böylece 2 orduyla saldırmak daha iyi oluyor. Yapma ya. Ve ilk hedefimiz
Anadolu Selçuklu'nun başkenti Konya olacak. What? 1000 küsür saat Bannerlord oynadım, ilk defa böyle bildirim aldım. Biz burada ülkeyle savaşıyoruz, adamlar sokak derdinde. Evet, Konya'yı kuşatıp duvarları hızlıca yıktık ve askerlerimi gönderiyorum ve Konya'yı alıyoruz. Şimdi bir süre bekleyeceğim ve böyle çok hızlı bir şekilde Anadolu Selçuklu'yu bitireceğiz, amacım o. Ve şimdi son hedefimiz de canımız ciğerimiz Can Erzincan'ımız. Evet, şu an harita böyle. Anadolu'da tam siyasi birliği sağlamasak da bayağı bir yer aldık. Ve tabiri caizse götü sağlam aldık biraz. Tabii şu an Selçuk'la sınır komşusuyuz. Ama onlarla savaşmak istemiyorum ki zaten bayağı güçlüler. O yüzden bir nebze arkayı sağlama almak için ticaret anlaşması yapacağım. Hem ekonomik olarak da gelirimiz artar. Şimdi orduyu dağıttım ki lordlar tekrardan asker toplasın ve ordularını tamamlasınlar. Tabii efendim. Ben de o sırada Roma'ya karşı daha fazla askeri güç elde etmek için bazı politikalar geçireceğim. Ve soylu mahiyetler politikasını geçirerek klan seviyesi 5'ten büyük olan klanlar için birlik büyüklüğünü 40 arttıracağım. Ki zaten biliyorsunuz bu modda 6'dan fazla klan kademesi var normal oyuna göre. O yüzden ülkemizdeki çoğu klan 5'i geçecektir er ya da geç zaten. Beyin bedava. Ve tabii klana birlik büyüklüğü sağladığı için sadece bana değil, klanın içindeki tüm birliklere artı 40 geldi. Bir diğer politikamız ise kraliyet muhafızı politikası. Bu politika sadece bana yarıyor ve benim birlik büyüklüğümü 60 arttırıyor. Diğer klanlarda nüfus kaybettiriyor. Tabii o yüzden kimse desteklemiyor ama deneyeceğim şansımı. 200 nüfus harcayarak geçirebiliyoruz politikayı. Geçireceğim vallahi, yapacak bir şey yok. Helal etmiyorum. Tabii şimdi bayağı bir nüfus kaybettik. Bu nüfusu da toparlamak için kutsal majestelerini geçireceğim. Ve günde fazladan 3 nüfus kazanacağım. Diğer klanlarda yine nüfus kaybedecek. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet, politikalar bitti, şu an günlük 15 alıyoruz. Bir süre nüfusumuzu biriktireceğiz. Zaten kazancımız da iyi gayet. O yüzden daha fazla klan çekmeye çalışıp daha da fazla güçleneceğim. Evet, Fransa'nın Burgundi klanı ikna etmeye başardım. Burgundi de biliyorsunuz daha sonradan ülke oluyor Avrupa'da. EU4 oynayanlar bildi. 300 bin dinar karşılığı Burgundi'yi Karahanlı'ya katıyoruz. Bu arada politikalarla da beraber artık neredeyse 500 tane adam taşıyabiliyorum. Risk al. Başarırsan mutlu olursun. Başaramazsan büyürsün. Ben biraz daha klan çekmek için para biriktirirken artık kendi lordlarımdan Roma ile savaşa girme isteği geldi. Bu arada klanları çeke çeke güç olarak da Roma İmparatorluğunu geride bırakmışız. Ve artık madem lordlar da hazır olduğuna göre ben de hazırım. Oha! Bu yeni ağız Burgundi klanının lideri 3000 kişilik ordu kurmuş lan. Senin kaç nüfuzun var? Eksi 140 nüfusu var. Ordu gidecek. Neyse ben de kalanlarla ordu kurayım bari. Bizden de 2000 kişi çıktı. 5000 kişilik orduyuz neredeyse. Bekle ulan Roma, bekle. Ben Kemal. Geliyorum. Şimdi İznik'e kadar ordumu toplayarak geldim ve 1100 kişilik bir Roma ordusu çıktı karşıma. Rumeli'ye geçmeden önce bunları tokatlayacağım ki biraz daha rahat edelim. Oğlum gel buraya, kırmızı şortlu. Ve Roma ordusunu yakaladık. Adamla ilişkimiz eksi 100 ama adam beni övdü yani. Helal olsun. Bravo Arda Güler. Bu arada herif de Roma imparatoruymuş. Kendisi 28 yaşında ve bundan önceki imparatoru infaz etmiştim ben. Sıra sana geldi kardeş. Güç olarak burada bayağı öndeyiz. O yüzden bu savaşı direkt simüle ediyorum ve askerlerimi gönderiyorum. Sıra sana geldi kardeş. Nasıl ya? Nasıl yenildik? Vay amına, oğlum çok üzüldüm lan. Şok bir şekilde savaşı kaybetmiş ve yıllarca süren hazırlıklarımdan sonra Romalılar tutsak düşerek İstanbul'da zindana atılmıştım. Fethetmek istediğim şehrin tutsağı olmuştum. Ben hapisteyken 2. ordumuz Kıbrıs'ı ele geçirmişti ve Kıbrıs'tan sonra da Hatay'ı almaya gidiyordu. Yani yakınlarda beni kurtarmaya gelebilecek bir ordu yok. Derken fırsat yakalayarak kaçmayı başardım. Tutsaklıktan çıktım, hemen Anadolu'ya döneceğim, İznik'e kaçacağım. Abi nasıl kaybettik o savaşı, hala anlamadım ya. Bundan sonra savaş simülatörü. Konuşursam çok ağır konuşurum. Şimdi Odo'nun ordusu 2500 kişi ve ben şu an bir sürü ordu kuracak durumda değilim gördüğünüz gibi. O yüzden bu herifin ordusunu desteklemek için ona biraz kendimden nüfus bağışlayacağım ki zaten bayağı da bir nüfusumuz var. Böyle 225'e çıkardım nüfusunu. Ordusunu biraz daha tutsun ki savaşabilsin Romalılarla. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Şimdi İznik kuşatıldı ama Odo'nun ordusu şu an Hatay'da. O yüzden burayı savunacak bir gücümüz de yok şu an. İşler bayağı kötü gidiyor. Hemen bir ufak ordu kurmaya çalışacağım. Elimdeki güçle. Yani 655 kişiyiz ama oraya kuşatan ordu belki de çok kalabalık değildir. Adamlar bayağı bir kalabalık. İznik garnizonda çok zayıf. Kuşatma kampına saldırırsak bir şey yapamayız. Ama şehirde vermek istemiyorum. O yüzden surlara gidip şehri tüm gücümle savunmaya çalışacağım. Unutmayın ki cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür. Bu yolda ölmek var, dönmek yok. Şimdi sen naneyi yemedin mi?
Şimdi şehri savunmak için birkaç tane ateşli mancınık kurdum. Gördüğünüz gibi 3 tane buraya da kuruyorum. Fakat bir yandan da zaman kazanmak istiyorum her şeyi tamamlamak için. O yüzden ilk olarak kuşatma kampına pusu kurup saldıracağım. Ve adamların koçbaşıyla kuşatma kulesini yıkmaya çalışacağım. Şimdi takviye kuvvetleri geldi. O sırada şu koçbaşını yıkmak istiyorum. Şu 3 tane piyadeye vurma emri verdim. Koçbaşını yıktık. Şimdi kuşatma kulesine saldıracağız. O sırada da piyadelere biz atlılarla saldıracağım. Ve kuşatma kulesini yıkmayı başarıyoruz. Hem de şu an 60 tane askerini aldık. Hem de kuşatma kulelerini yıktık. Bizim için bayağı iyi oldu bu. Ve böylece zaman kazanarak 4. mancınığı da kurdum ve saldırıya geçtiler. Şimdi buradaki kuşatma kulesini kullanmamalarını emredeceğim askerlerime. Çünkü bura kapıya yakın. Buradan topları alıp kapıyı rahatça vurabilirim. Onu ben kullanacağım. Hatta buradaki de kapıya yakın. Şunu atsınlar, buradakileri de emredeceğim kullanmamalarını. Hadi oğlum. İyi, fena değil. Bir tane biz sıkalım bakalım. Biz 50 atalım daha iyi. Kobe. Of. Vallahi terapi gibi. Ve evet, müthiş bir direniş göstererek neredeyse 4-5 katımız olan Romalıları yenmeye başarıyoruz. İşte Türk'ün gücü, işte Türk'ün azmi. Sadece 100 kayıp vererek İznik şehrini savunmayı başardık. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz bir nam ile inanılmaz bir nüfus kazandık. Şu an 500 askerimize karşı adamların 344 askeri kaldı. Ve yaralarını sarmalarına izin vermek istemediğimden kapıdan direktman dışarı hücum edeceğim. Şimdi okçuları bu tepeye çıkaracağım. Piyadeler de burada dursun. Böyle kare yapabiliriz. Herifleri bir önce bekleyeceğim. Duruma göre ilerleyeceğiz. Bakalım. İznik kuşatmasını başarıyla savunarak neredeyse 2000 kişilik Roma ordusunu yok ediyoruz. Roma lordlarını ise tutsak alacağım ki daha fazla ordu kuramasınlar. Zaten yeterince zorlu başladı savaş. Şimdi şehri savunduk ancak saldırıya geçebilmemiz için benim de büyük bir ordu kurabilmem lazım. Şu anlık 900 kişiyiz. O yüzden asker sayımı arttırmak için bir süre etrafta asker toplayacağım. Fakat ordu kurmaya geçmeden önce zindandan çekebileceğim lord varsa yanıma çekmek istiyorum lordları. Ve bir lordu ikna etmeyi başardık hapisteyken. 245 dinara bir Roma lordunu kendi safımıza çekiyoruz savaş esnasında. Şimdi 246 dinarım kaldı. Bir tane daha klan alabilirim. O yüzden deneyeceğim. Aramıza hoş geldin kardeşim. Ama yine de iyi ilerlerim. Evet, diğer lordların hiçbiri anlaşma yapmaya yanaşmadı bile. O yüzden yine önceki savaşta yaptığım gibi Roma'da iç karışıklık yaratmak istiyorum. Ve bu yüzden Roma İmparatoru Christodoulos Roma İmparatorunu idam ediyorum. Şimdi tekrardan ordu toparlayıp saldırıya geçeceğim ve artık Rumeli'ye en nihayetine geçeceğiz. Biz ordumuzu toplarken İznik bir kez daha kuşatıldı. Sayıca çok daha üstünüz. Kuşatma kampına saldırıp İnşallah bu sefer yine önceki gibi olmaz. Olmadı, tamam. Evet, artık savunma kısmı bitti. Saldırıya geçebiliriz. Şimdiki hedefim Atikhisar Kalesi. Atikhisar Kalesi'ni aldıktan sonra Adrianopol şehrini alacağım ve böylece Roma'nın diğer kentleriyle İstanbul'un bağlantısını keseceğim. Ve buradan sonra da kutsal şehir İstanbul'a saldıracağız. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. Asker göndererek Atikhisar Kalesi'ni alıyoruz. Kumanlar da bize savaş ilan etti sırtımızdan vurarak. Odo'nun ordusu burayla uğraşır diye düşünüyorum. Tabii efendim. O sırada ben Rumeli'ye çıkmaya devam edeceğim. Şimdi Adrianopol şehrinin duvarlarını kırdık. Bir tane de ateşli mancınık koydum. Belki vururuz diye. İstanbul'a gitmeden çok kayıp vermek istemediğinden saldırıya bizzat önderlik edeceğim. Merhabalar. Ve böylece 100 kayıp vererek şehri almaya başarıyoruz. Evet, artık sıra İstanbul şehrinde. Takviye birlik gelmesini istemediğimden hemen çıkacağım yola ve hızlıca İstanbul'u kuşatacağım. Şimdi İstanbul'u kuşatırken Bizans'ı daha da karıştırmak için bir klanla görüştüm. 700'de güçleri var ve zenginler. Aynı zamanda yanlarında yerleşkeler de var. Ve herifi ikna etmeyi başardık. 380 bin dinara da Karahanlı'ya katıyorum onu. Böylece kılıç bile sallamadan toprak almış olduk. Aha, kurulmakta olan Bizans ordusu var. Eğer yakalarsak kuşatma sırasında bizi rahatsız edecek hiçbir güç kalmaz bence.
Ama çok hızlılar. Enayiler. Ve sadece 60 kayıp vererek dağıttık orduyu. Artık en nihayetine çıkan bir sürü engelden sonra İstanbul'la baş başa kalacağız. Ya ben İstanbul'u alacağım ya da İstanbul beni. İstanbul'un surlarını kırmayı başardık ve artık geriye sadece saldırmak kaldı. Şimdi direkt saldırmayacağım surlara. Özellikle bu sol surda gördüğünüz gibi böyle bir giriş var. Yani buradan inanılmaz rahat oklayabiliriz bu adamları. Okçuları o yüzden böyle diziyorum. Ve hücuma geçmeden önce adamları oklarla yıpratacağız. Aynı bu şekil. Şimdi biz oklarken de bir yandan kapıyı kırmak istiyorum. Koçbaşı kursak iyiydi ama unuttuk. O yüzden biraz uzun sürse de piyadelerimle şu kapıya saldıracağım. Adamları yok ettik. Şimdi hızlıca buraya çıkmaya çalışacağım hazır boşken. Lan sıkıştılar. Evet harika oyun. Artık ordumu götürebilirim. Bayağı bir çünkü adamları yıprattık. Şimdi ortadan girmeyi başardık. Bunlar burayı alır diye düşünüyorum. Ve böylece sadece 75 kayıp vererek en nihayetinde hayal ettiğim İstanbul'u almayı başardım. Kutsal şehir artık Türklerin. Lordlar şehri talan etmemi istiyor fakat bu güzel şehre dokunmak istemiyorum. O yüzden merhamet göstereceğiz. Böylece İstanbul'un fethinden sonra Roma oldukça zayıflamış fakat o sırada Ankara'yı Kumanlara kaptırmıştık. O yüzden savaşı hızlıca bitirip Anadolu'ya dönmek için Roma ile barış yapmak istedim fakat... Lordlarım buna karşı çıktı. Ben de bu yüzden bir süreliğine Anadolu'ya döndüm ve Anadolu'da önce Kuman ordusunu Sonrasında ise önce Ankara'yı, sonra Amasya'yı ve devamında Sinop Kalesi'ni ele geçirerek Kumanları tamamen Anadolu'dan kovdum. Ve hemen akabinde Kumanlardan haraç verme karşılığı barış teklifi geldim. Kabul ediyorum. Ve Kumanları Anadolu'dan kovarak üstüne bir de araca bağlıyoruz. Kumanlarla barış yaptıktan sonra artık tamamen Rumeli'ye odaklanabilirdim. Ve Rumeli'de Tuna Nehri'ni geçip Golyamo şehrini, sonrasında da etraftaki diğer yerleşkileri alarak Rumeli'de Roma'yı bayağı bir zayıflattım. Ve en nihayetinde Roma'dan gelen barış teklifiyle de herifleri haraca bağlayarak en sonunda savaşı bitirdim. Ve evet, böylece Roma'nın başkenti İstanbul'u almış, üstüne Balkanlarda ilerlemiş ve Romalıları haraca bağlamıştık. Aynı zamanda Kumanlıları da Anadolu'dan atarak Anadolu'da neredeyse siyasi birliği sağladık. Fakat benim gözüm kutsal toprak olan Kudüs'teydi. Ve Kudüs'ü aldıktan sonra da Mısır'a geçip Fatimileri yok ettikten sonra İslam halifeliğini kendime almaktı. Fatimiler büyük ve güçlü bir ülkeydi. O yüzden sefere çıkmadan önce yıllarca hazırlanmayı planladım. Ve ülkeye daha fazla lord çekerek askeri gücü arttırmaya çalıştım. Fakat ben de hazırlık sürecindeyken lordlarımdan bir teklif geldi. Teklif Haçlı devletlerine savaş ilan etmekti. Ülke 20.000 gücü ulaşarak bayağı bir güçlenmişti bu süreçte. Ve lordlardan da böyle bir teklif gelince ben de kabul ettim. Ve Haçlı devletleriyle savaşa girdik. Şu an 21 tane klanımız var. Ve güç bakımından da dünyanın en güçlü 3. devletiyiz artık. Selçukluları bile geride bıraktık. Bu gidişle dünyanın en güçlü ülkesi olacağız. Savaşta ben daha hiçbir şey yapamadan lordlar kendi başlarına devasa ordular kurdular. Öyle olunca ben de yalandan savaşa yardım ettim. Zaten Haçlı şehirleri inanılmaz zayıftı. Ve ilk defa hiç ordu kurmama gerek kalmadan lordlar her yeri fethederek Haçlı devletlerini haritadan sildi. Evet, şu an Fatimilerle komşuyuz ve adamlar şu an Selçuklu ile savaş halinde. Aynı zamanda bizden güçleri çok daha az. O yüzden aradığımız fırsatı bulduğumuzu düşünüyorum ve hem halife olmak hem de Kudüs'ü almak için Fatimilere savaş ilan ediyorum. Böylece kendime 1800 kişilik bir ordu kurdum ve ordumla güneye doğru ilerleyerek kutsal şehir Kudüs'ü kuşattım. Tabi Kudüs kutsal toprak olduğu için şehri yıkmak istemedim ve bu yüzden trebişe kurmak yerine Koçbaşı ve kuşatma kuleleriyle saldırıya geçtim. Kudüs'ün fethinde benim de bir payım olsun istiyordum ve bu yüzden ordumla beraber en önde savaşacaktım. Böylece kuşatma kuleleri gelene kadar okçularımla beraber surları oklamaya başladım ve artık Kudüs'ü almaya çok yakındım. Fakat işte şehrin kapılarına kadar da gelsem kaderim farklı yazılmıştı ve Kudüs'ün değil şehadetin kapıları bana açılacaktı. Karakterimiz Sancar kuşatma esnasında yediği mancınık topu sonucu hayatını kaybetmişti. Ve onun ölümünden sonra daha 20'lerinde olan oğlu Oğuz, Karahanlı Devleti'nin başına geçti. Oğuz babası gibi iyi bir savaşçıydı ve babasının intikamını alıp onun halifelik hayalini gerçekleştirmeye yemin etmişti. Böylece Oğuz Han babasının intikamı için tarihin gördüğü en büyük orduyu toplayarak 5000 kişilik devasa bir ordu kurdu. Ve devamında bu orduyla Fatimilerin üzerine yürüyerek Fatimi Sultanlığı'na son verdi. Ve böylece babasının hayalini gerçekleştirerek tarihteki ilk Türk İslam halifesi oldu.
Arkadaşlar son olarak buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ve Kik hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Bu sefer videonun sonuna koydum hatırlatmayı. Kik kanalında genelde Bannerlord yayınları yapıyordum. Fakat bu sıralar chatten izleyicilerle beraber CS, LoL, Valo gibi oyunlar oynuyoruz. Yayınlara hepinizi bekliyorum. Ne kadar çok kişi gelirse o kadar motive oluyorum. En azından bir takibinizi alırım. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.